Medellin'den herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bogota'daydık biz bildiğiniz üzere. Oradan Medellin'e geçtik ve daha önce Bogota'da kaldığımız Sofitel Guest House'da kalıyorduk. Hemen onu da gösterebilir arkadaşım size. Yukarıda gördüğünüz gibi en üst katta orada kalıyorduk. Bogota'da çok memnunduk Sofitel'den ama buradaki çok daha büyüktü ve çok daha kalabalıktı. Asansör kullanımı, aşağı inmesi, çıkması, ortak alanlar, internet bayağı problemlerimiz vardı ve o yüzden biz oradan buraya geldik. Yola'ya geldik. Yola Guest House'a geldik. Yine uygun bütçeli yerler buralar arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi uygun bütçeli bir yer olması tasarım açısından, böyle çevre düzenlemesi açısından hiçbir eksiklik ifade etmiyor. Çünkü her yerin kendine has bir dokusu var. Eski eşyaların atılmadığı, aksine dokularının giderek artmasıyla değer kazandığı ve güzellik kazandığı bir yer. Mesela şu elimde gördüğünüz kahve kupası bile ne kadar eski görünüyor ama bu eskime ona bir doku kazandırıyor. Buradaki diğer eşyalar gibi. Yani böyle yeni bir şey olmasına gerek yok güzel görünmesi için. Gördüğünüz gibi bu önümdeki masanın bile eskimiş izleri var ama bu ona dokusunu katmış. Genel olarak da Medellin ve Kolombiya için bunu söyleyebilirim. Eski fakat güzel dokuları oluşmuş, güzel şehirlerden oluşuyor Kolombiya. Daha doğrusu gördüğümüz kadarıyla Bogota ve Medellin. Birazdan da 13. komün denen bölgeye gideceğiz. Orası daha önceleri favela tarzında olan ve işte girmesi çıkması problem olan bir yerde aslında. Bakalım 13. komünle Medellin gezimize devam edeceğiz. Bienvenidos a la Comuna 13, yani Komün 13'e hoş geldiniz arkadaşlar. Burası Kolombiya'nın, Medellin'in eski bir favelası, eski bir gettosu ama şu anda tamamen turistik bir merkeze çevrilmiş durumda ve güvenle de dolaşabiliyorsunuz açıkçası. Burası favelanın girişi, şuradan gördüğünüz gibi turistler fotoğraf çekiniyor. Çok fazla kalabalık var. Yeme içme mekanları var, hediyelik eşya dükkanları var. Gelip burada saatlerce vakit geçirebilirsiniz. Şimdi hadi turumuza başlayalım. Comuna 13'deki turumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir favela burası. Eski tehlikeli günlerinden uzakta, tamamıyla turistik bir bölgeye çevirmişler burayı. Kafeleriyle, hediyelik eşya dükkanlarıyla, böyle manzaralara bakabileceğiniz alanlarıyla gerçekten çok güzel bir turistik bir bölge olmuş ve güvenli bir yer arkadaşlar. Kesinlikle göründüğünden ibaret bir yer değil. Çok büyük bir komün, eski bir yerleşim yeri ama o tehlikeyi buradan silmiş devlet ve tamamen turistik bir bölge haline getirmişler. Ve tabii ki bir getto olduğu için de bir turist için de ucuz bir yer açıkçası. Yollarından kesinlikle bir araba geçemez, çok dar. Sadece bir motorla geçebilirsiniz. Onun dışında bazı dik yerlerde yürüyen merdivenler eklemişler.
turistlerin daha rahat çıkması için. Yaklaşık 3-4 saattir buradayız ve en yukarısına kadar çıktığımızı söyleyebilirim. Şimdi de aşağı iniyoruz ve gözlemlemeye devam ediyoruz. Şimdi de Provenza bölgesindeyiz arkadaşlar. Yani kafeleri, barları, restoranlarıyla meşhur olan, sokaklarında sadece insanların dolaşabildiği ortak kullanım meydanları olan bölgedeyiz. Gerçekten çok güzel mekanları var. Biz bazı restoranlarını deneyimledik. Fiyatları da uygundu. Gelin şimdi hızlıca bir sokağın içinde dolaşalım. Provenza bölgesindeki kafelerin, barların, restoranların olduğu bu alanda arkadaşlar bir de böyle bir akarsu var. Bu akarsu şehrin içinden komple neredeyse devam ediyor ve sesini her yerden duyabiliyorsunuz. Gürül gürül akan bir akarsu. Böyle doğal güzellikleri de barındırıyor ve kocaman rengarenk ağaçları, yeşilin her tonuna sahip. Gerçekten bizim çok hoşumuza giden bir yer oldu. Şu anda gündüz vakti olduğu için birazcık boş buralar. Biz akşamları dışarı çıktığımızda özellikle Semana Santa'nın olduğu günlerde muhteşem bir kalabalık vardı. Ondan sonra o kalabalık yavaş yavaş düştü. Şimdi biz bir iki gece daha buradayız. Çıkar mıyız çıkmaz mıyız bilmiyorum ama çıkarsak sizin için bir şeyler çekmeyi deneyeceğim. Señor Jorge, dime algo sobre ti. No, yo nací en el Chocó y vivo en Medellín. Mi familia es toda antioqueña y me encanta trabajar con turismo y con la gente. Este lugar. Es Yolo Hostel. El nombre fue idea de Federico, que es uno de los socios, y lo creamos en medio de la naturaleza. Por eso decimos que es como un oasis en medio de la ciudad, donde atendemos con mucho cariño a todos nuestros huéspedes. Este lugar abierto desde qué año? Este lugar lleva 10 años abierto. Empezamos a funcionar antes de la pandemia, sobrevivimos en la pandemia y aquí vamos cada vez mejorando. ¿Cuántas personas gustaría este lugar? A las personas tranquilas, que cuiden la naturaleza, que tengan una mentalidad sostenible, cuiden los animales y gente que realmente le guste el turismo naturaleza. Tenemos un clásico que se llama el Green Connection, tenemos el City Tour, tenemos el Tour a Guatapé, Hiking Tour también tenemos, el de la Comuna 13 que es muy interesante y lo mostramos desde el punto de vista social. Bueno, que invitar a la gente que conozca Colombia, que se aloje en el hostal. Gracias por todo. No, a ti por venir. Y a todos bienvenidos a Hostel Yolo.
Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu sefer karşınıza bir veda ile geliyorum. Kolombiya'dan 1-2 saat içinde ayrılacağız ve Guatemala'ya gideceğiz. Ama Kolombiya'yı gerçekten çok beğendik. Hem insanları çok sıcakkanlı, çok yardımsever, çok modern insanlar. Hem de Kolombiya yeşilin her tonuna sahip, çok doğal ve dizayn edilmiş bir ülke. Medellin'de şehirlerinden birisi. Kesinlikle ben size ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.